Tüm zamanların en çok satan oyunu. Ne Minecraft, ne GTA, ne RDR. Tam 500 milyon adet satmayı başarmış Tetris. Neden bundan bahsediyoruz? Şimdi Tetris'i incelemesi yapmayacağız. 2 tane çubuğun yukarıdan aşağı indiği, bu şekilde bir döngünün ilerlediği oyundan bahsetmeyeceğiz. Neyden bahsedeceğiz? 500 milyon satan bir oyunun geliştirilme serüveninden bahsedeceğiz. Çok ilginç bir serüvene sahip, çok ilginç bir hikayeye sahip. Biz araştırırken çok keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. 1984 yılında Moskova'daki Sovyetler Birliği Akademisi'nde çalışan Alexey Pajitnov hesaplama kapasitelerini test eden bir programlama projesi üzerinde çalışıyordu. Pajitnov'un amacı bir bulmaca oyunu oluşturarak hem matematiksel problemleri çözme becerilerini geliştirmek hem de biraz eğlenmekti. Çocukken oynadığı bir bulmaca oyunu olan Ponto Mines'in ona Tetris'in temel fikrini vereceğini bilmiyor. Bu tahta oyununda 12 farklı geometrik şekil bir araya getirilerek bir kare oluşturuyordu. Pajitnov bu fikri dijital bir oyuna dönüştürmeye karar verdi. Böylece Tetris'in ilk adımlarını atmış oldu. Oyun o dönemin sınırlı teknolojiye sahip bir bilgisayara olan Elektronik 60 üzerinde tasarlandı. Grafiklerden yoksun olduğu için şekiller yalnızca ASCII karakterleriyle gösteriliyordu. Ancak oyunun oynanabilirliği o kadar etkileyiciydi ki kısa sürede popülerliği artmaya başladı. Ama Sovyetler Birliği'nde bireysel yaratıcılık değil, devletin çıkarları öncelikliydi. Bu nedenle Tetris'in hakları doğrudan Sovyet hükümetine aitti. O dönemlerde bilgisayar desteği, donanım, yazılım, ithalatı ve ihracatı tekel sahibi olan Elektronok Teknika yani Elrok, oyun üzerinde resmi haklara sahip tek kuruluş olarak tanımlandı. Ancak Tetris'in popülerliği o kadar çok büyüdü ki Sovyetler Birliği'nin sınırlarını aşarak Doğu Avrupa'da kopyalanmaya başlandı. Bu dönemde telif hakkı veya lisanslama gibi Batı dünyasına özgü ticari kavramlar Sovyetler için yeni bir kavramdı ve bu durum ileride büyük bir kaosa neden olacaktı. Tetris'in ilk versiyonu Macaristan'da bilgisayar araştırmaları yapan bir grup tarafından fark edildi. Bu grup oyunun bir kopyasını İngiltere merkezli Andromeda Software adlı şirkete iletti. Ancak bu kopyanın resmi bir lisansı yoktu. Andromeda kendisine ait olmayan bu oyunun haklarını satmaya bile çalıştı. Öyle ki Atari oyun salonları için arcade versiyonu geliştirmek istedi. Mirrorsoft İngiltere'de oyunun bilgisayar versiyonunu lisanslamak istedi. Nintendo ise oyunun taşınabilir cihazlara uyarlanabileceğini fark etti ve Game Boy için özel bir versiyon geliştirmeyi planladı. Her üç şirket de farklı lisans anlaşmaları yapmış gibi görünüyordu. Ancak hiçbiri Elrok ile doğrudan iletişim kurmamıştı. Bu da telif hakkı kaosunun ilk temelini attı. 1998'de Hollandalı oyun tasarımcısı Hank Rogers Tetris'i Nintendo'ya tanıtmak istedi. O sırada Nintendo Game Boy'un lansmanına hazırlanıyordu ve bu cihaz için popüler bir oyun arıyordu. Hank Rogers Sovyetler Birliği'ne giderek Elrok ile doğrudan müzakere yapan ilk kişi oldu. Pajitnov ve Elrok Rogers'ın teklifini kabul etti ve böylece Nintendo Game Boy için Tetris'in resmi haklarını alan ilk firma oldu. Yani lisansa sahip olan ilk firma Nintendo'ydu. Tetris'in hakları üzerindeki belirsizlik Nintendo ve Atari arasında yasal bir savaşa dönüştü. Atari oyunun arcade haklarını talep ederken Nintendo bunun Game Boy versiyonuna ait olduğunu savundu. Sonuç olarak Nintendo davayı kazandı ve Game Boy üzerinde Tetris'le birlikte büyük bir devrim yarattı. İşin en garip tarafı ise dünyanın en çok satan oyunu olan Tetris'in telif haklarının ilk sahibi olan Pajitnov bu oyundan hiçbir gelir elde edemiyordu. Pajitnov Tetris'in yaratıcısı olmasına rağmen uzun yıllar boyunca oyundan herhangi bir gelir elde edemedi. Oyun üzerindeki haklar Sovyet hükümetine aitti ve kazançlar Elrok tarafından toplanıyordu. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte Pajitnov ve Hank Rogers The Tetris Company'yi kurarak oyun haklarını geri aldı. Bu hamle sayesinde Pajitnov nihayet yaratmış olduğu oyundan gelir elde etmeye başlamıştı. Mutlu son diyebilir miyiz buna? Geç gelen bir mutlu son. Geç gelen, bayağı bir geç gelen. Tetris'in hikayesi Soğuk Savaş'ın iki kutuplu dünyasına bir köprü görevi gördü. Batı dünyası Sovyetler Birliği'nden gelen bu oyunun sadeliğine hayran kaldı. Tetris Soğuk Savaş döneminde farklı ideolojilere sahip iki dünyanın nasıl bir araya gelebileceğinin bir sembolü haline geldi. Ama en önemlisi Game Boy ile birlikte taşınabilir oyun dünyasına çok büyük şeyler kattı. Günümüzde Tetris nasıl sence? Bizim çocukluğumuzda pazarlardaki hala satılıyor biliyorsun. Tetris cihazları vardı ufak. Hala satılan, oynanan. Acaba bunun telifi Pajitnova gidiyormuş onu bir düşündüm. Bence kesinlikle gitmiyor. Çünkü Ümraniye pazarındaki satılan Rusya'ya vergi bir ödüyormuş. konsolun nasıl Rusya'ya etkisi olacak bilmiyorum. Ama 90'ların özellikle 90'ların çocuklarının herkesin oynadığı bir oyundu Tetris. Şunu bir kez daha görmüş olduk. Sadelik en güzel
güzel güzelliktir aslında. Tetris'in bu kadar popüler olmasının temelinde yatan sebep işte bu sadeliğiydi ve basit oynanışıydı. Hani çok komplike olmak, yani çok Gerek. böyle büyük, devasa olmaya gerek yok başarılı olmak için. Önemli olan yaptığın şey kaliteli, sade, anlaşılabilir ve basit bir şekilde yaptığın zaman ve bunu karşı tarafa, ikinci tarafa aktardığın zaman işte dünyanın en çok satan oyunu 2 tane çubuk. Aslında işin özeti şu. Devasa açık dünyalar yapıp işini boş bırakacağınıza daha küçük minimal yapın, dolu dolu içeriklerle doldurun. Biz oyuncular daha çok mutlu oluruz. Yeri geliyor 2 çubukla biz daha mutlu olabiliyoruz gördüğünüz üzere. Kapatmadan önce son bir soru soracağım. Bu soru aslında izleyicilere. Tetris 1984 yılında çıkmış bir oyun. Yani bundan kaç yıl ediyor? 30 yıl mı? Ne 30'u? 40 yıl. Daha fazla. 40. 40 yıl. Acaba diyorum Tetris bugün çıkmış olsaydı 500 milyon satabilir miydi? Çok güzel bir soru sordun. Bunun cevabını yorumlarda sizlerden merak ediyorum. Sen de Ben bir cevap videodan vermiyorum o zaman. verme. Sonra biz konuşalım. Biz videoyu kapattıktan sonra kendi aramızda konuşuruz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla kalın.